Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar ürün tanıtımlarıyla sizlerleyim. Adrenalin Dedektör'den Özgür ben. Bu videoda sizlere Evolution ve BlackEye uzaktan algılama cihazlarımızın ayrım kabiliyetini göstermek istiyorum. Videoda sizlere altın, gümüş, çelik ve bakır, bronz gibi metaller üzerinde nasıl ID değerleriyle ayrım yapabiliyor ve ID değeri seçilen metali ayrım yaparak tespit ederken diğer metallere nasıl hiç tepki vermiyor ve başarılı olarak ayrım yapabiliyor. Bunu sizlere göstereceğim. Tespit edilmek istenen metal toprak ile temas halinde olmalıdır. Toprak ile temas halinde olan bir metal nesne yaklaşık 10 dakika sonra Evolution ve BlackEye uzaktan algılama cihazları ile tespit edilebilir. Havada bulunan metal nesneler tespit edilmesi çok güçtür. Şimdi diğer uzaktan algılama ürünleriyle bu tarz bir tespit ve test işlemi gerçekleştiremezsiniz. Sanırım piyasada yeni metallere ve madenlere, kayalara tepki verebilen sadece Evolution ve BlackEye ürünleridir. Ben bugüne kadar başka bir firmanın ürettiği ürünlerin yeni objelere tepki verdiğine tanık olmadım. Şimdi bu cihazların en güzel ve kullanıcıya en faydalı olduğu özelliği şudur. Tespit edilmek istenen materyalin hangi ID numarasıyla aranacağı anlaşılabilir. Bunun çok önemli faydaları var. Uzun yıllar Ar-Ge çalışması yaparak bu ürünü sizlere sunmayı başardık. Toprakta uzun yıllar gömülü olan nesneler iyon ve elektron salgılar. Yaz, kış sıcaklık farkından ve güneş patlamalarından dolayı ve manyetik değişimler gerçekleşir. Objelerin bulunabilirlik seviyeleri değişir bu nedenle. Tespit edilmesi, hedefin merkezlemesi zorlaşır. Manyetik değişimler meydana gelir. Bu nedenle gömülü olan objelerin rezonans kimliği değişime uğrar. Doğada bulunan tüm materyallerin farklı rezonans kimlik değerleri vardır. Bizim BlackEye ve Evolution uzaktan algılama cihazlarımızda bu rezonans değerleri ID numaraları ile sınıflandırılmıştır. Bizim ürünlerimiz ile tespit edilmek istenen obje ve benzer niteliğe sahip olan metal veya diğer materyallerin hangi ID numarasıyla algılanacağı anlık olarak anlaşılmaktadır. Böylece kullanıcısına hatasız tespit yapma olanağı sağlamaktadır. Şimdi bu cihazlar ile neler yapılır size göstereceğim. Öncelikle Evolution modelinin kullanımını göstereceğim. Ve sonrasında BlackEye ürününün kullanımını size göstereceğim.
Şimdi göstereceğim eşleşme işleminden sonra belirlenen ID numarasıyla verici üniteyi kullanarak toprağa sinyal gönderilir ve uzun süre toprakta gömülü olan objeler çok büyük ayrım başarısıyla ve uzak mesafelerden tespit edilebilir. Eşleşme işlemi kısa mesafeler içerisinde olmaktadır. Eşleşme işlemini gerçekleştireceğimiz metal objeler sırasıyla çelik, bakır, bronz, gümüş ve altın farklı ID değerleri var. Bu hedeflerin üzerinden sırayla geçeceğim cihazın sadece ID numarasını seçtiğim objeye tepki vereceğini birlikte göreceğiz. Diğer objelere tepki vermeyeceğini ayrımlı olarak algılama yaptığını size göstereceğim. Öncelikle arkadaşım tespit edeceğim metal objeleri göstersin. Dövme, çelik sırasıyla bakır, para. Bunlar toprakla temas halindedir. Bronz, para. Gümüş, Amerikan bir doları, eski tarihi gümüşler bu numarayla tespit edilebilir. Şu anda elimde olan gümüş objeyi kullanacağım. Bir de altın obje var. Şimdi ilk tespiti altınla göstereceğim. Altın bizim cihazlarımız ile hangi ID numarası ile tespit edilir örnek hedef metal üzerinde eşleştirme yaparak göstereceğim. Bu eşleşme özelliği sayesinde tespit edilen hedefin manyetik değişimlerden kaynaklanan merkezleme sorunları en aza düşecektir. Bu cihaz ile hayali sinyaller tespit edilmez, sadece seçilen ID değerinin manyetik rezonans kimliğine yakın hedefler tespit edilir. Yavaşça ilerliyorum. Şimdi altın üzerinden geçerken antenlerin kapanması yöntemiyle bize orada bir obje olduğunu bildirdi. Tekrar geri geliyorum. Evet, şu anda kapandığı nokta. Şimdi tekrar geleceğim ve tepkileri sırayla izleyeceğiz. Altın üzerinden geçiyorum. Tepki verdi. Üçer adım aralıklarla objelerimiz toprakla temas halinde. Gümüşün üzerinden geçtim. Bronz üzerinden geçiyorum. Tepki yok. Bakır üzerinden geçiyorum. Tepki yok. En son olarak çelik test objemiz üzerinden geçtim. Şimdi gümüşün ID numarasını seçiyorum. Göstereyim. Altın 98'de tespit gerçekleşti. Şimdi 87 gümüşü Evolution ile tespit ettiğim ID numarası.
Test objeleri üzerinden yine sırayla geçeceğim. Çelik obje herhangi bir tepkime yok. Bakır obje herhangi bir tepkime yok. Bronz obje herhangi bir tepkime yok. Gümüş obje tepkime var. Şimdi altının üzerinden de geçeceğim. Altın obje herhangi bir tepkime yok. Altının olduğu yeri belirtiyorum. Az önce altında tepki veriyordu. Kameraman arkadaşım geri ilerlesin. Yine göründüğüm alan net olarak belli olsun ki hangi metale tepki verdiğini anlamış olun. İlerliyorum. Altın objenin üzerinden geçiyorum. Herhangi bir tepkime yok. Gümüş objeye yaklaşıyorum. Göstereceğim. Tekrar geri geliyorum. Altın ve gümüş üzerinden geçeceğim. Lütfen ellerime çok iyi dikkat edin. Antenlere müdahale etmediğimi, cihazın stabil şekilde hareket ederek hedef objeler üzerinde algılama gerçekleştiğini göreceksiniz. Ürünlerimizin çalışma sistemi ve ifade ettiğim üstün teknik özelliklerin faydalarını arama yaparken kullanıcısına sunmaktadır. Uzaktan algılama cihazları şimdiye kadar başka ürünlerde görmediğiniz eşsiz tespit başarısına sahiptir. Cihazlarımızda bulunan üstün rezonans ayrım, başarısı hayali sinyallerin algılamasını engellemektedir. Şimdi ellerime çok iyi dikkat edin. Altın ve gümüşün üzerinden geçip ilerleyeceğim. Bu antenlere benim tepki verdirme imkanım yok. Devam ediyorum. Bunu cihazda düşünce gücü, beyin yönlendirmesi, objeler üzerinde kapatma işlemi gerçekleştiremez. Şimdi tespit edeceğim. Obje bronz. Bronz objenin tespit ID değeri 78. Bu işlem hem Black Eye'de hem de Evolution'da gerçekleşmektedir. İki ürünün çalışma sistemi aynıdır. Sadece kullanım yöntemleri değişiktir. İlerliyorum. Lütfen ellerime her zaman videoda dikkat edin. Çelik obje üzerinden geçtim. Bakır obje üzerinden geçtim. Bronz obje üzerinden geçtim. Gümüş obje üzerinden geçtim. Ve altın obje üzerinden geçtim. Tekrar ilerliyorum. Altın obje üzerinden geçtim. Gümüş obje üzerinden geçtim. Bronz obje üzerindeyim. Gösterelim. İlerleyerek diğer objelerin üzerinden geçeceğim. Bakır obje üzerinden geçtim ve en son çelik obje üzerinden geçtim. Kalibrasyon işlemi bu şekilde gerçekleşmektedir. Videoyu çok uzatmamak adına biraz daha işlemleri hızlandıracağım. Şimdi bakır
tespit ID değeri 75. Üzerinden geçerek tepki verdiğini göstereceğim. Çelik obje üzerinden geçiyorum. Bakır objeye tepki verdi. Bronz obje üzerinden geçtim. Gümüş obje üzerinden geçtim. Ve en son olarak altın obje üzerinden geçtim. Sadece bakıra tepki verdi. En son olarak 22 ID değeriyle çelik objenin tespit işlemini gerçekleştireceğim. Altın obje üzerinden geçtim. Gümüş obje üzerinden geçtim. Bronz obje üzerinden geçtim. Bakır obje üzerinden geçtim. Çelik obje tespiti. Evolution ve Black Eye ürünleriyle tespit edilecek objeler üzerinde kalibrasyon bu şekilde gerçekleşmektedir. Hangi objeyi tespit etmek istiyorsak, kalibrasyon ve eşleşmesini yaptığımız ID değerini verici ünite üzerinden seçerek toprağa 10 dakika en güçlü çıkış ayarında 10 dakika sinyal gönderince gömülü olan objeler üzerinde tepki almaya başlarız. Yaklaşık 35-40 dakika sonra tespit edilen topraktaki sinyal çok güçlenecek ve yaklaşık olarak 40 dakika sonra eğer ki istenmeyen bir metal ise orada hiçbir sinyal kalmayacaktır. Elimine edecektir tespit edilen obje gerçekten aranılan obje veya ona çok yakın olan bir obje değilse. Alıcı antenler hedef üzerinde tam kapanmayacak veya verici üniteyle belirli süre 40 dakika kadar toprağa sinyal gönderildiğinde algılama büyük oranda kaybolacaktır. Bu cihaz ile %80, %90 ayrım başarısıyla tespit gerçekleştirilir. Arama yapılan alanda. Gömülü olan bir objenin varlığını hissedersiniz. Zamanla kullanıcı cihaz ile bütünleşince çok başarılı sonuçlar sağlayacaktır. Tekrar görüşmek ümidiyle iyi günler dilerim.